Define ve arkeoloji tutkunları, Define ve Arkeoloji YouTube kanalı takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere definecilik ve arkeoloji dünyasında karşılaştığınız en büyük sorunlardan birine ışık tutacağız. Dedektörler neden altını tespit etmekte zorlanır? Toprağın altındaki o paha biçilemez hazineler neden cihazlarımızda değersiz bir metal ya da sıradan bir çivi gibi algılanırlar? Altının gizemli doğası toprak altındaki kimyasal ve fiziksel süreçlerle birleştiğinde dedektörlerin kafasını karıştıran bir oyun ortaya çıkar. Bu videomuzda toprağın derinliklerinde yaşanan bu görünmez savaşı, yani altını gizleyen minerallerin ve metallerin etkisini, cihazların nasıl yanıldığını ve tüm bu engelleri nasıl aşabileceğimizi anlatacağım. Videoda anlatabildiğimiz kadar, süremizin yettiği kadar. Hazırsanız bu büyük sırrı çözmek için birlikte derinlere inmeye başlayalım arkadaşlar. İnsanoğlu binlerce yıl boyunca ürettiği en değerli eşyalarını savaşlardan, yağmacılardan, hastalıklardan veya doğal afetlerden korumak için hep toprağın o güvenli karanlık bağrına emanet etmiştir. Toprak sır tutmayı en iyi bilen unsurdur. Ancak bizler o sırları ortaya çıkarmak için elektromanyetik dalgalar üreten cihazlar kullanıyoruz. Bu cihazların çalışma mantığı aslında çok basittir ama bir o kadar da kusursuz bir fizik kuralına dayanır. Cihazın arama başlığı dediğimiz o alt kısımdaki bobin toprağın içine doğru gözle görülmeyen bir elektromanyetik dalga gönderir. Bu dalga toprağın derinliklerine doğru inerken önüne bir metal çıktığında o metalin üzerinde minik elektrik akımları oluştururlar. Metal bu akımlara tepki vererek kendi elektromanyetik alanını yaratır ve bu alanı geri, yani cihazımızın alıcı bobinine doğru yansıtır. Cihazımız da bu geri dönen sinyallerin hızına, gücüne ve gecikme sürelerine bakarak bize o metalin değerli mi yoksa değersiz mi olduğunu söyler. Altın, gümüş, bakır gibi metaller elektriği çok iyi ilettikleri için değerli sinyali verirken demir gibi metaller değersiz sinyali verir. Ancak işler her zaman bu kadar basit ve kusursuz yürümez arkadaşlar. Hatta çoğu zaman işler tam bir kaosa dönüşür. Çünkü toprak sadece ölü bir toz yığını değildir. İçi minerallerle, tuzlarla, asitlerle, nemle ve binlerce yıllık kimyasal reaksiyonlarla kaynayan canlı bir laboratuvardır. İşte tam bu noktada o çok güvendiğimiz cihazlarımızın kafası karışmaya başlar. Altın doğası gereği asla paslanmayan, korozyona uğramayan, binlerce yıl toprağın altında kalsa bile o ilk günkü sarı ve parlak ışıltısını koruyan asil bir metaldir. Fakat bu asil metal toprağın altında yalnız başına durmaz. Bakın şu anda söyleyeceklerime çok dikkat edin. Eski medeniyetler altınlarını toprağa gömerken onları genellikle koruyucu bir kabın içine koymuşlardır. Yani öylesine açık bir şekilde toprağa gömmemişlerdir. Bu kaplar bazen demir bir sandık, bazen kurşun bir muhafaza, bazen bronz bir kazan, bazen de topraktan pişirilerek yapılmış kalın küplerdir. Farklı farklı objelerdir. İşte cihazlarımızın o muhteşem altını değersiz bir çöp gibi görmesinin en büyük ve en temel sebebi altının, yani o gömülü olan altının neyin içinde saklandığı ve etrafının neyle sarılı olduğu gerçeğinde gizlidir arkadaşlar. En önemli kriter budur. Şimdi gelelim bu büyük yanılgının bilimsel ve kanıtlanmış detaylarına. Bazı videolarımızda bahsettiğimiz gibi birinci ve en önemli etken Hale etkisi dediğimiz o sinsi kimyasal süreçtir arkadaşlar. Eski bir eşkıya veya bir tüccar altınlarını demir bir kasanın veya demir çivilerle çakılmış ahşap bir sandığın içine koyup gömdüğünde aradan geçen yüzlerce yıl boyunca o demir paslanmaya başlar. Yağan yağmurlar, eriyen karlar ve toprağın içindeki asitler o demirin pasını yavaş yavaş etraftaki toprağa sızdırırlar. Demir pası toprağın içinde tıpkı suya damlatılan bir mürekkep gibi yayılır ve
sandığın etrafında devasa bir iletken bulut yani bir hale oluşturur. Siz cihazınızla o bölgenin üzerinden geçerken cihazınızın gönderdiği elektromanyetik dalgalar ilk olarak bu devasa demir pası bulutuna çarpar arkadaşlar. Yani cihazın sinyali yerin altındaki ilk karşısına çıkan her neyse ona çarpar ve onun verisini geri iletir. O ilk çarptığı her neyse onu aşıp bir sonrakine çarpmaz veya ondan veri vermez arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde oluyor. Yani cihaz o koca pas bulutunun sinyalini o kadar güçlü ve o kadar baskın bir şekilde alır ki o pas bulutunun tam merkezinde o demir sandığın içinde usulca yatan saf altının o narin ve değerli sinyalini asla duyamaz. Cihazın ekranında veya kulaklığınızda duyduğunuz tek şey kocaman ve değersiz bir demir yığını sinyalidir. Siz de o sinyale bakıp burada değersiz bir teneke veya at nalı var diyerek o paha biçilemez hazinenin üzerinden yürüyüp gidersiniz, geçersiniz arkadaşlar. İkinci büyük etken ise maskeleme olayıdır. Altınlar her zaman sandıkların içinde olmaz. Bazen bir savaş alanında, bazen yıkılmış bir antik evin tabanında dökülmüş halde bulunurlar. Ancak eski yerleşim yerleri aynı zamanda eski çöplüklerdir. Toprağın altında, altının hemen yanında veya sadece birkaç santimetre üzerinde paslı bir çivi, kırık bir demir kılıç parçası veya bir nal çivisi bulunabilir. Cihazın dalgaları toprağa girdiğinde iletkenliği düşük olan küçük bir altın parçasının sinyali hemen yanındaki yüksek manyetik özelliğe sahip demir parçasının sinyali tarafından yutulur. Demir altının sinyalini adeta bir battaniye gibi örter ve boğar. Buna maskeleme denir arkadaşlar. Yani cihaz iki metali birbirinden ayıramaz ve size karışık metal veya tamamen değersiz metal uyarısını verir. Üçüncü etken arkadaşlar altının içine konulduğu pişmiş toprak küplerdir. Toprak küp cihaza nasıl engel olur diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar antik çağlarda çömlek ustaları o küpleri yaparken kullandıkları kile farkında olmadan yoğun miktarda demir oksit mineralleri karıştırırlardı. O küp fırında yüksek ateşte pişirildiğinde içindeki bu demir mineralleri manyetik bir özellik kazanırdı. Binlerce yıl sonra siz o küpün üzerinden cihazla geçtiğinizde cihazınız küpün o manyetik duvarını aşamaz. Küpün kendisi cihazınıza o kadar yoğun bir mineral ve değersiz metal sinyali gönderir ki cihaz o küpün içindeki altın sikkeleri göremez bile. Ekran size sadece yoğun mineral veya değersiz bir kütle olduğunu söyler. Dördüncü etken ise arkadaşlar altının kendi yapısıdır. Antik çağlarda altın her zaman saf halde bulunmazdı. Darphanelerde altın sikkeler basılırken altının içine dayanıklılığını artırmak için gümüş veya bakır karıştırılırdı. Çünkü altın yumuşaktır. Sertleşsin, daha dayanıklı olsun diye bunlar yapılırdı. Elektron adı verilen bu karışımlar toprağın altında uzun süre kaldığında içindeki bakır oksitlenmeye başlar. Altın paslanmaz ama içindeki o azıcık bakır paslanır ve metali yeşilimsi bir tabaka kaplar. Cihazınız bu karışımı algıladığında saf bir altın sinyali yerine oksitlenmiş bir bakır veya karışık bir alaşım sinyali üretir. Ayrıca altının toprağın altındaki duruş pozisyonu bile hayati önem taşır arkadaşlar. Şimdi yassı bir altın sikke toprağın altında tam dik bir şekilde yani bıçak sırtı gibi duruyorsa cihazın gönderdiği dalgalar o sikkenin sadece incecik bir kenarına çarpar. Bu durumda cihaz o altını çok derinde veya çok küçük değersiz bir folyo parçasıymış gibi algılayabilir. Peki bu kadar zorluk, bu kadar fiziksel ve kimyasal engel varken biz define ve arkeoloji sevdalıları ne yapacağız? Biz defineciler ne yapacağız? Bu büyük yanılgılardan nasıl kurtulacağız? İşte işin en can alıcı noktası burasıdır arkadaşlar. Öncelikle arazide arama yaparken cihazınızın toprak ayarını kusursuz bir şekilde yapmalısınız. Bakın toprak ayarı nedir arkadaşlar? Kısaca ben söyleyeyim size. Toprak ayarı elinizdeki o cihazınıza toprağın içindeki doğal mineralleri
görmezden gelmesini öğretmektir. Bu şekilde anlatabilirim size. Eğer toprak ayarını doğru yapmazsanız, o toprağın içindeki mineralleri nasıl eleyeceğini, nasıl es geçmesini cihazınıza öğretmezseniz, cihazınız o zaman her şeye yalan yanlış tepkiler verecektir arkadaşlar. İkinci olarak cihazınızın ayrım ayarlarını çok yüksek tutmalısınız. Sadece altını bulayım, demiri hiç görmeyeyim derseniz, cihazınız demin anlattığım o maskeleme olayından dolayı demirin yanındaki o altını da tamamen silecektir. Karışık sinyal veren, bir değerli bir değersiz diye gidip gelen, sesi çatallanan veya şüpheli duran bir sinyali mutlaka ama mutlaka kazıp kontrol etmelisiniz arkadaşlar. Çünkü neden? Az önce anlattığım gibi maskeleme olayından dolayı. Yani aslında metalin kendisi altındır ama üzerindeki içerisinde barındırdığı bakırdan dolayı olan o oksitten dolayı kafa karışıklığı yaratmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Veya bakır veya demir bir kabın veya kurşun bir kabın içerisinde olan bir altının dışındaki sinyalleri size vermeye çalışıyordur. Yani kafası karışmaya başlıyordur. Anlatabiliyor muyum? Şüphelendiğiniz bir yer varsa mutlaka ve mutlaka bakmalısınız. Mutlaka ve mutlaka es geçmeyin. Unutmayın arkadaşlar, en büyük hazineler her zaman en kusursuz sinyali verenler değildir. En büyük hazineler genellikle en şüpheli ve en karmaşık sinyallerin altında yatar. Ayrıca arama yaptığınız bölgenin tarihini ve toprak yapısını çok iyi bilmelisiniz. Çok yoğun mineralli topraklarda, siyah kumlu bölgelerde veya volkanik kayalıkların olduğu yerlerde çok düşük frekanslı cihazlar yerine toprağın o yoğun mineral yapısını delip geçebilen darbe indüksiyonlu cihazlar kullanmak sizi her zaman bir adım daha öne geçirecektir arkadaşlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar, her zaman dediğim şekilde arama başlığınızı toprağa olabildiğince yakın tutmalı ve çok yavaş sindire sindire sallamalısınız. Hızlı sallanan bir başlık o demir parçasının içindeki altının o kısacık ve zayıf sinyalini yakalayamaz, yetişemez. Sabır, bilgi ve tecrübe bu işin en büyük anahtarıdır arkadaşlar. Cihazlar sadece birer alettir. Asıl arayıcı olan sizsiniz. Sizin beyniniz ve sizin sezgilerinizdir. Toprağın dilini anladığınızda o cihazların size söylediği yalanları da yanlış sinyalleri de anında fark edeceksiniz. Sevgili dostlarım, bugün sizlere toprak altındaki büyük aldatmacanın perde arkasını ve altınları saklayan fiziksel, kimyasal tuzakları tüm detaylarıyla bir videoya sığdırabildiğimiz kadar anlatmaya çalıştım. Artık biliyorsunuz ki cihazlar her zaman doğruyu söylemez ama toprağın dilini öğrenirseniz bu sırları çözmek sizin elinizde. Eğer bu bilgiler arazideki bakış açınızı değiştirdiyse ve size ilham verdiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi, tecrübelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka paylaşın. Unutmayın, en büyük hazineler genellikle en karmaşık sinyallerin altında saklıdır. Bir sonraki gizemli yolculuğumuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın ve toprağın size anlatacaklarını ve tabii ki Define ve Arkeoloji YouTube kanalını, yani beni dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şansınız açık olsun.